Herkese merhaba dikiş sınıfından. Bu videomuzda diktiğimiz ürünleri kaç liradan satacağız? Maliyet hesaplama, neye göre karar vereceğiz? Onları konuşacağız. Videoma geçmeden önce elbette ki dikiş sınıfına destek olmanız için abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi ve elbette arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız lütfen. Aynı zamanda oynatma listelerimde dikiş ve kalıp eğitimleri, ustalık sınavları, usta öğreticilikle ilgili bütün bilmeniz gerekenler ve halk eğitim kursları ile ilgili videolara da rastlayacaksınız. Bunu zaten biliyorsunuz. Açıklamalar kısmına da linkler bırakacağım. Usta öğreticiyseniz eğer benim kanalımda, dikiş öğreniyorsanız benim kanalımda, kalıp öğreniyorsanız benim kanalımda, ustalık sınavlarına hazırlanıyorsanız gene benim kanalımda birçok video bulabileceğinizi biliniz. Birçok alana yayıldık sizden gelen talepler doğrultusunda ama bence iyi de oldu. Kendimi geliştirmeme ve benim de birçok şey öğrenmeme, araştırmama vesile oldu. Oldunuz, çok teşekkür ediyorum. İster evde dikiş yapın, ister bir dükkanınız olsun, ister internet satışınız olsun, ister konu komşuya dikin, ister akrabalarınıza dikin. Her yaptığımız ürünün bir değeri olduğunu ve buna değer biçmemiz gerektiğini, emeğe hiçbir zaman değer biçilemeyeceğinizi de bilmenizi isteyerek biraz uzun olacak olan ama çok faydalı bilgiler bulacağınız videoma geçiyorum. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Fiyat belirleme oldukça önemli bir konudur. İnsan bir ürünü diktiği zaman bu ürüne fiyat belirlerken aynı zamanda da emeğinin fiyatını belirlemiş olur. Emek bu dünyada en kıymetli değerdir. Bir kere bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama işimizin kaliteli, çıkardığımız ürünün, yaptığımız işin nitelikli olması da o emeğimizin değerini belirler. Öncelikli olarak bunda bir anlaşalım. Birçok başlıklar altında gene notlar çıkardım. Her zamanki gibi sizlere bunların hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi evden satış yapıyorsanız, dükkan kiranız yoksa, başka bir şey gideriniz yoksa fiyatlarımız belki biraz daha düşük olabilir. Ancak bu evden dikiş dikerek evden bir şeyler üreten küçük işletmelerin de birçok gideri var. Bunları hiçbir zaman unutmayın. İşte evden ürün yapıyordur, internet satışı vardır. Evden ürün yapan penceresinin kenarına ürünlerini dizerek satmıyor bir şekilde. İnternet pazarlaması özellikle son yıllarda bir patlama halinde. Biz de dükkan dükkan gezmeye zaman ayırmaktansa işte internette bazı şeylere bakıp bu güzelmiş, sepetime atayım, bunu alayım, bunu seçeyim diye düşünüyoruz. O yüzden bir kere internet satışı çok fazla revaçta. Ama bu videomu izleyen ve internetten satış yapan küçük işletmeler varsa beni çok iyi anlayacaklardır. İnternet satışının da birçok gideri vardır. Bizim önce gelirimizden önce giderimizi iyi net hesaplamamız gerekmektedir. İnternetten bile satış yapsak diyelim ki benim şu üzerimde görmüş olduğunuz elbise kaça mal oluyor? İlk önce bunu hesaplayacağız. Neler yapıyoruz? Biz dikiş dikerken sadece dikiş olarak da düşünmeyin. İşte örgü, nakış, el sanatlarıyla ilgili şeyler, takılar, her şey için bakın bu anlatacaklarım geçerlidir. Sadece dikiş üzerinden değerlendirmek yanlış ve eksik olur. Benim bu üzerimdeki elbise üzerinden yola çıkarsak ana malzemem nedir benim bu elbisede? Kumaştır. Ama bu elbiseyi dikerken tek giderim kumaş mıdır? Hayır değildir. Nedir? Buna harcadığım iplik. Buna harcadığım overlock ipliği. Makasımın kesme şeyi, yani her makasın bir körelme şeyi var değil mi? Yani çok küçük bir şey olarak düşünülebilir ama kaybolan toplu iğnelerim veya yapıştırdığım tela buna, dikeceğim küçücük bir düğme. Bunların hepsi gider olarak hesaplanmalıdır. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Şu videoyu izlerken şu internete harcadığınız para bile gider olarak hesaplanmalıdır. İnternet satışı yapanlar internette verdikleri parayı da gider olarak hesaplamaları gerekmektedir. Şöyle kabaca düşüneceksiniz, listeleyeceksiniz, listeleriniz olacak. Bu elbisenin kumaşı, ipi, düğmesi,
telası, başka ne kullanıyorsak işte fermuarı, kopçası, aklınıza garnitürü varsa, fistosu varsa, küçük bir yerinde güpürü varsa bunların hepsi maliyet olarak alt alta yazılacak. Makinelerin harcadığı elektrik, bunlar giderdir. Evinizde çalışıyorsanız, dükkanınızda çalışıyorsanız harcadığınız ısıtma, bunlar giderdir hepsi. Kettle'ınızda kaynayan su bile giderdir. Şu an gözünüzü korkutmasın bunlar ama siz sadece hani diktiğiniz veya ürettiğiniz ürün üzerinden fiyat belirlerken bunları genel olarak özellikle bu işe yeni başlayanlar gider olarak düşünmüyorlar. Bir ürünün maliyetini hesaplarken bunların hepsini bizim düşünmemiz gerekiyor. En önemli şey ise bir ürünü ortaya çıkarırken tüm bu listelediğimiz şeylerin yanında harcadığımız zamandır. Zaman en pahalı şeydir. Bu elbiseyi dikerken 1 saatte 2 saatte mi dikiyorum? Bir çocuk pijamasını dikerken yarım saatte mi dikiyorum? Bir gece elbisesini dikerken günlerimi mi alıyor? Birine bir punch çanta yaparken o çantanın süsünün büyüklüğü şu kadarken giden malzemem bu kadarken desenin içeriğine göre, girintisine çıkıntısına göre bir kocaman çantanın şu kadarcık süslemesi benim kaç günümü alıyor, kaç saatimi alıyor, ne kadar zamanımı alıyor? Ben bunu tek başıma mı yapıyorum, yardımla mı yapıyorum? O sırada nelerden fedakarlık ediyorum? Bakın bu da çok önemlidir. Ben kendi paramı kazanırken, kendim için bir şeyler yaparken, kendime yatırım yaparken dışarıda akıp giden bir hayat var. Ve bu işi hiç yapmayanlar, bu işe hiç kalkışmayanlar, işte hiç umrunda bile olmayanlar, bizim tüketici dediğimiz taraf ki onlar olmasa bizler olmayız, değil mi? Yani ben gerçi satış yapmıyorum da henüz. Satış yapanlar olmaz. Tüketiciden gelenlerle biz satış yapıyoruz. Ne kadar zamanım gidiyor? Değil mi? Bunların hepsi çok çok önemli ve bizim ürün maliyetimizde hesaplanması gereken şeylerdir. 300 liraya bir şey diktiğinizde siz ona 3 gün harcarsanız karınız da 300 liraysa 3 günde kazanacağınız güncel fiyatlarla söylüyorum şimdi Aralık 2024 yılı için 3 günde 300 lira kazanç değildir. Ha ben bunu hobi olarak yapıyorum, kazancımı çok önemsemiyorum deseniz bile kazanç değildir. Yazıktır, günahtır. Bu demek değildir ki çok 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 yüksek fiyatlar vermeliyiz. Hayır o da değil. Şimdi artık nasıl hesaplayacağız ona geçelim. Tabii gene önemli bir nokta kargo fiyatlarıdır. İnternet satışı yapanların en çok belini büken kısmının kargo olduğunu da biliyorum. Ama artık böyle işini büyütenlerin de yavaş yavaş gene benim Instagram'dan takip ettiğim takipçilerim ve dostlarımdan da biliyorum. Kargo anlaşmaları yapıyorlar. Kargo şirketleriyle görüşüyorlar. Ona göre daha uygun fiyatlı kargolar ayarlamaya çalışıyorlar. Ama kargo gerçekten ciddi bir problemdir. Mesela bazı yemek satan sayfalar var. İşte Silivri'de diyelim ki kadın evinde yapıyor veya küçük işletmesine yapıyor. Kendisi götürüyor. Benzin de bir giderdir. O arabayla giderken harcadığınız zaman da bir giderdir. Bunları hep hesaba katmanız gerekiyor. Ben kaç tane ürünü ne kadar zamanda dikiyorum? Bu elbiseden 5 tane dikeceksem 5 elbiseyi toplu kesim yapacaksam da overlock'uydu, dikişiydi, ütüsüydü derken 5 elbiseyi ne kadar zamanda üretiyorum? Bir elbiseyi ne kadar zamanda üretiyorum? Bir çantayı, bir takıyı gibi düşünüyorsunuz gene. Özellikle terzilerin, dikiş dikenlerin en çok zorlandığı bir konu var. Müşteri geliyor. Ben tabii hep takipçilerimden ve kendi öğrencilerimden biliyorum veya çevremden duyuyorum. Müşteri geliyor diyor ki kısa kollu işte hafif belime oturan evaze açılan bir elbise istiyorum kendime diktireceğim. Tamam anlaşıyorsunuz. Atıyorum 500 lira fiyat üzerinden malzemesi müşteriden olacak şekilde ki bu da önemlidir. Malzeme müşteriden mi benden mi kısmı. Tamam diyor ölçülerini alıyorsunuz elbiseyi kesmeden önce işte akşam arıyor veya WhatsApp'tan yazıyor. Yakasına da şöyle bir bebe yaka mı koysak, koluna da şöyle bir manşet mi yapsak, işte sırtına da böyle bir düğme mi eklesek dedilen her artı model özelliği fiyatınızı arttırır. Siz ona basic bir elbise üzerinden fiyat verdiniz. Bazı müşteriler bunu yapıyor çok duyuyorum. Bir elbise üzerinden anlaşıyor. Daha sonra da
Bir saniye şunu da mı yapsak, bir saniye bunu da mı yapsak model özelliklerini arttırıyor. Her bir artan model özelliği fiyatı arttıracaktır. Bir manşet yapmak hiç kolay değil yani. Hiç kolay değil. Evet, çok hızlı ve güzel manşetler dikiyor olabiliriz. Ama biz o 5 dakikada diktiğimiz manşet için yıllarımızı vermişiz. Bunu lütfen unutmayın ve kendinize haksızlık etmeyin. Kumaşın dikme özelliği zorlaştıkça da fiyat artar. 2 iplik penye kumaşı dikmekle şifon kumaşı dikmek aynı şey değildir. Pul boncuklu kumaşı dikmek aynı şey değildir. Aynı zamanda bazı kumaşlar makinalarımızı zorlayacağı için makinenin yıpranma payını da maliyetin üzerine bir miktar koymak gerekir. Sürekli penye dikiyor olabilirsiniz, sürekli başka şeyler dikiyor olabilirsiniz ama farklı bir şey çalışıyorsanız onu da düşünerek bu kumaşı dikerken işte harcayacağınız zamanla şifon, kadife gibi desen yönü, tüy yönü olan kareli, çizgili kumaşları dikerken harcayacağınız zaman da göz önünde bulundurmanız gerekir. Şu da önemli. Siz birebir sipariş alarak mı çalışıyorsunuz? Kişinin ölçüleri üzerinden, ki en önemli şey odur. Çünkü kişi üzerinden çalışıyorsanız en pahalı emek odur. Özel dikim, eğer onu siz dikiyorsanız ucuzdur. Bir başkasına özel dikim yaptırıyorsanız ve kendi ölçülerinize, kendi vücut özelliklerinize göre istiyorsanız o pahalıdır. Bunu da unutmayın. Tamam yaparım. Yani müşterinin karşısında çok fazla böyle ezilmek, büzülmek gerekmiyor. Ben sizin ölçülerinize göre çalışıyorum. Standart ölçülerle çalışmıyorum. Çünkü standart ölçülerle çalışsam beli siz olsa sırtı olmayacak, göğsü olsa kolu olmayacak. Ama ben sizin ölçülerinize göre yaptığım için fiyat elbette ki biraz artacaktır. Buna karar verin. Sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz, yoksa bu elbiseyi kendiniz tasarlayıp veya kalıbınız var yapıp dikip işte Instagram'a veya başka bir sosyal medya platformuna koyup pazarlıyorsunuz? 38 beden 40 beden elbise, işte 42 beden pantolon, standart beden kimono olarak mı ürünü bitirip koyuyorsunuz? Bu daha kolay. Alan kişi en azından biliyor ne alacağını, görüyor. Ölçülerini de işte ölçü tablosu yazanlar da oluyor ki ben de çok doğru buluyorum bunu. Göğsü şu kadar, kalçası bu kadar. Bu da fiyat dengenizi değiştirecektir. Kişi özel dikimlerde biraz daha fazla fiyatlandırma yapmanız gerekiyor. Bir de tabii önemli bir konu var burada, vergilendirme konusu. İnternet satışı yapanlar veya evden satış yapanlar. Vergi konusuna bu videoda girmeyeceğim. Girersem saatler sürer ama böyle hani ev hanımı, işte belli bir yaşın altındakiler için, şunlar bunlar için vergiler farklı. Ben o konu hakkında çok fazla yeterli bilgiye sahip değilim ama bir başka videonun konusu olmak üzere vergilendirmeyi nasıl yapacağınız da önemlidir. Çünkü kazancınızın üzerinden bir miktar vergi ödemeniz gerekmektedir. Bu her vatandaşın ve her üretim yapanın vatandaşlık görevidir de aynı zamanda. Emeğinize değer biçerken kendinize haksızlık etmeyin. Bakın, her zaman söylüyorum, bir şey var. Bir usta işte bir boş firmasına işte reklama da girmesin ama fiyat verirken bir makinenin bir vidası gevşiyor ve diyor ki 500 dolara yaparım ben bunu. Geliyor işte o vidayı sıkıştırıyor ve 500 dolar istiyor yaptığı işin sonucunda. Çünkü fabrikanın bütün işleri durmuş, üretimi durmuş. Diyorlar ki bu bir vidayı sıkmak için 500 dolar çok fazla para değil mi? 5 dakikanı bile almadı. Hayır diyor, 30 yıl artı 5 dakikamı aldı. Umarım burada ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Biz bir elbiseyi yarım saatte dikebiliyor olabiliriz ama bu bizim o elbiseyi çok ucuza dikeceğimiz anlamına da gelmiyor. Çok abartılı fiyatlara dikeceğimiz anlamına da gelmiyor. Emeğimiz, maliyetimiz, giderimiz artı kar marjını üzerine koymamız gerekiyor. Şöyle ki, maliyet hesaplamada giden malzeme, harcadığımız zaman kar marjı koymamız gerekiyor. Bunu kastediyorum yani. Diyelim ki 50 liraya mal ettim. İşte yarım saatte diktim. 50 liraya mal ettiysem ben bunu 100 liraya satayım. Öyle bir şey yok yani. Ben bunu 50 liraya mal ettim ama 50 liraya satmam. Hiç kimse kusura bakmasın. Emeğim ne olacak? Satıyor olsam ben bu elbiseyi veya bu elbisenin, yani hep bu elbise üzerinden örnek veriyorum ama, veya o çantanın vitrin fiyatlarını düşünün, mağaza fiyatlarını düşünün bir de ve bizim kumaş ve dikiş kalitemizi düşünün.
Bütün hazır giyimlerden, konfeksiyonda üretilen bütün hazır giyimlerden, çok iyi markaları ve firmaları tenzih ederek söylüyorum. Seri üretim yapanları kastediyorum. Bizim dikişlerimiz çok çok güzel. Çok çok kaliteli. Elbette ki bu işi çok profesyonel yapan ve devasa emekler harcayan firmaların o pahalı giysilerini de kastetmiyorum elbette ki. Öyle bir iddiam yok. Ama benim ne demek istediğimi iyi anladınız. Birazcık dikiş bilen kişi AVM'lerde gezerken girdiği mağazalardan hiçbir şey alamıyor maalesef. O kumaş kalitelerini ve dikiş kalitelerini gördükçe. Maliyet artı kar marjı dedik. Aynı zamanda zaman dedik. Diyelim ki maliyeti 100 lira, kar marjını 100 lira koyabilirsiniz. Misal olarak söylüyorum. Maliyeti 500 lira, kar marjını 500 lira üzerine koyabilirsiniz. Sadece küçük bir örnek bu. Bunu böyle yapın demek değil. Sadece bir örnek. İşte maliyeti diyelim ki gene bir takı yapıyorsunuz. Toplu alıyorsunuz boncuklarınızı, iplerinizi, misinalarınızı, işte klipslerinizi falan. Size ucuza geliyor olabilir ama gene onu bir ürün üzerinden hesaplamanız gerekiyor. Tek ürün olarak ben bu klipsi alsaydım kaç liraya alırdım? Sürekli araştırma yapın. İnternetten malzeme fiyatları ne oldu? Fiyatlı. Sen onu 3 yıl önce 5 liraya almış olabilirsin. O ürünün şu an fiyatı 100 lira olabilir. Sürekli zamlayın anlamında söylemiyorum. Çok böyle özellikle sonradan iş sahibi olan, daha önceden işte ev hanımlığı yapan, daha yeni yeni ticarete alışan insanlar emeklerini çok ucuza satabiliyorlar. Bu da beni biraz üzüyor yani. Ha sorarsan dikiş sınıfı ne yapıyor? Hiçbir şey satmıyor. Satmıyoruz. Bazı insanlarda ticari zeka olmuyor. Yani ticari olarak bu bir eksikliktir. Kendi adıma söylüyorum. Keşke olsam. Ha tabii bir de benim zamanımla ilgili bir şey var. Bunu da ilerleyen zamanlarda şimdi bahsedeceğim. Ben de dikiş eğitimleri ve online eğitimler vermeyi ve eğitim pazarlamayı düşünüyorum. O zaman sonra ben nasıl kar marjımı hesapladım? Onun videosunu sizler için paylaşırım inşallah ama bu videodaki konularla ilgili sorularınızı da yorumlara mutlaka bekliyorum. Seri üretim mi yapıyorsunuz? Birer birer mi dikiyorsunuz? İmkanlarınız nedir? Seri üretimde biraz daha dikiş şeyi bozulabiliyor yani seri. Fiyat biraz daha düşük olabiliyor ama seri olmayan üretimlerde biraz daha fazla olabiliyor. Bir de gene çok handikaplı bir konu var. Tanıdıklara dikiş dikmek. O benim komşum, o benim emmimin kızı. O benim ama çok yakın arkadaşım. Evet çok yakın arkadaşlıkla, dostlukla insan yeri gelir bedava da diker. Ama bambaşka bir videonun konusu olmakla birlikte arkadaşınız diye de çok sömürülen konular olabiliyor yani. Bana diksene, bana da diksene olayını başka videoda konuşuruz ama hayır siz bir iş yapıyorsunuz. Bir insan sarma sarabiliyor, çok güzel sarma sarıyor diye gelip sizin sarmalarınızı sarıyor mu? Evinde çok güzel ütü yapıyor diye gelip sizin ütülerinizi yapıyor mu siz ona bedava dikiş dikerken? O zaman gel sen de benim bulaşıklarımı yıka. Ben sana o dikişi dikerken çocuklarımla ilgilen, onları parka götür. Getir bana 2 tepsi börek yap koy dolabıma. Sen yani para vermiyorsun ama karşılığını lütfen ver bunun. Her şey karşılıklı değildir bu hayatta ama hele ki günümüzde zaman ve emek çok kıymetli. Bir daha geri gelmeyen şeyler. Biraz da rekabetçi fiyatlandırmadan bahsedeyim. Şu demek bu işi yapan rakiplerimizin fiyatlarını, rakip diyorum yani benimle birlikte aynı işi yapan insanların fiyatlarını işte. Ben online ders vereceksem benim ayarımda online ders verenler ne kadar da ders veriyor, nasıl zamanlı süresini ayarlıyor. Dikiş dikenler ben de kimono dikiyorum satıyorum, o da kimono dikiyor satıyor. İkimiz de viskon kumaştan satıyoruz. Modellerimiz de birbirine çok benziyor. O kaç liraya satıyor? İnternette bunun satış fiyatı nedir? Büyük alışveriş sitelerinde satış fiyatları nedir? Dikiş kalitesi nedir gibi sürekli rekabet ve piyasa araştırması yapmanız gerekiyor fiyatlarınızı belirlerken. Aynı zamanda şeyi söylemeyi unutmayayım. Terziler Odası'nın yayınladığı fiyat listeleri de oluyor. İşte hep şeyden bahsediyoruz üretimden ama tadilat fiyatları da var. Paça kıvırma şu kadar, boy kısaltma şu kadar. Astarlı ceketi tadilat yapmak bana sorarsanız bir ceketi dikmekten daha zor. Sıfırdan ceket dikerim astarlarım daha kolay. Sıfırdan kaban dikerim bir kabanın tadilatını yapmaktansa. Öyle düşünün. Tadilat da ücreti yüksek bir şeydir. Kolay. Tadilat hiç kolay değildir yani.
Maliyetimiz önemli, giderlerimiz, kar marjımız önemli. Bir de bizim yaptığımız ürünün algılanan değeri önemli. İşte atıyorum, dikiş sınıfının online derslerinin fiyatı. Dikiş sınıfı anlatacakken kendi üzerinden kendim bildiğim için söylüyorum. Ben derslerime çok güvenirim. Ben çok güzel öğretirim. Ben öğretirim. Ama bunu bir kimse bilmiyorsa benim hiçbir anlamı yok. Hiçbir maddi değeri yok bunun. Eğer ücretli ders satışı yapacaksam. Sizin için de öyle. En güzel dikişleri dikebiliyorsunuzdur ama algılanan bir değer yaratmıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? İnternet üzerinden pazarlamanızı çok güzel yapmanız gerekiyor. İki kişinin diktiği pijama, birinde halının üzerine koymuş, tepeden karanlık, ne olduğu belli değil. Lastiği nasıl, paçası nasıl belli değil, satışa koyuyor. Aynı pijamayı güzel bir tripodla, aynı pijamayı bakın getirin. Güzel bir ışıklandırmanın masanın altına koyun. Yanına bir kuru çiçek koyun. Bir şey yapın. Bir makas, bir iğne. Yani biz böyle bir algı yaratın ve dikiş detaylarını gösterecek birkaç görsel ekleyin. Paçası böyle, beli böyle, dikişi böyle, iç dikişini gösterin. Temizliğini gösterin satış yaparken. Ben böyle iş yapıyorum kardeşim deyin yani. Benim işim bu. Ama birçok hanım, ya işte ben dikiyorum ama işte Instagram kullanamıyorum. Ya ben yapıyorum ama ya internet bana göre değil. Çoluğundan, çocuğundan, komşundan, genç birilerinden yardım al. Çağ, internet çağı. Çok 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 güzel dikişler dikiyor olsam bile, çok çok güzel ders anlatıyor olsam bile, harika şeyler üretiyor olsam bile, eğer sen onu pazarlayamıyorsan hiçbir işe yaramıyor. Elbette ki çok yüksek fiyatlar koymayacağız ürünlerimize ama şöyle de bir algı var toplumda, biliyorsunuz. Bu çok ucuz, kalitesiz mi acaba? Bunu da unutmayın fiyatlandırma yaparken. Ha, kampanyalar yapabilirsiniz. Herkesin bir satış sayfası olsun bence. İnternet satışınız yoksa bile reklamınızı yapın. Bulunduğunuz ilçede, Bozüyük ilçesinde misin? İnternet satışın yok. Bozüyüklülerin seni takip edebileceği bir sosyal medya hesabı mutlaka olmalı. Ama kaliteli, kitle oluşturabileceğin, ona zaman ayırman lazım. Maliyet hesaplarken bunu da işin içine koyman lazım. Mesela benim zamanımı en çok alan şey bu hayatta nedir? Bu internete hazırladığım videolara harcadığım zamandır aslında. Bakın hepsi ücretsiz üstelik şu an. Çok yakında üyelerime özel videolar, ayrıca işte üyelerim için fiyat hesaplamaları yapacağım videolar da üreteceğim ayrı. Ama şu an çok yoğun çalıştığım için buna bir türlü vakit ayıramıyorum. Ama mutlaka olacak zamanla. Çünkü çağ artık bunu gerektiriyor ve ben bu çağın gerisinde kaç yaşında olursam olayım kalamam. Siz de kalmayın. Abartmadan, çok fazla cafcaflamadan, ürününüzün kalitesini olduğu gibi ortaya koyabilecek paylaşımlar yapın. Vitrininiz varsa, dükkanınız varsa, ki onlardan bakın daha hiç bahsetmedik, kaç dakika oldu. Dükkan kirası, gideri, vergisi, geldisi, aldısı, çay parası, kahve parası. Evde de içiyorsun çay dikiş dikerken kahve, dükkanda da içiyorsun. Müşterilerin geldiğinde onlara verdiğin ikramlar, bunlar hep gideri belirleyen şeylerdir. Aynı zamanda YouTube'dan girişimcilik videoları izleyin. Yani fiyatlandırma videoları izleyin. Maliyet hesaplaması nasıl yapılır diye yazın, izleyin. Kar marjı nasıl hesaplanır diye yazın, izleyin. Ha, benden isterseniz bu videoları ben de izliyorum. Sizler için ayrıca videolar çekerim. Ben anlatırım. Onun için de lütfen yorumlara yazın. Eğer hala buraya kadar izliyorsanız, zaten hala buraya kadar sabır gösteriyorsanız siz bu işi yapacaksınız demektir. Ben çok inanıyor ve çok güveniyorum. Tüm bu saydığım şeylerle ilgili bu bir kar marjı hesaplama, fiyatlandırma videosunun girişi olsun, ya da şöyle yapalım. Bir oynatma listesi oluşturalım. Ara ara böyle bir pijamanın veya bir ceketin, bir eteğin kar maliyet hesabını birlikte sizinle yapalım ayrı videolarda. Bu da güzel bir video önerisi olsun. İlerleyen zamanlarda birlikte sizinle fiyat hesaplamaları yaparız. Tabii şu da var. Bugün hesapladığımız bir pantolon fiyatı bu videoyu 6 ay sonra izleyenler için geçerli olmayacaktır. Bunu da bilin. Yani malzememiz aynı fiyattan bile olsa yükselen fiyatlara biz de maalesef ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü
Su zamlanıyor, elektrik, ısı, yazın yaptığımız üretimle kışın birbirini tutmuyor, ısınma giderlerimiz var gibi. Kendinize listeler oluşturun ve ürününüzü ortaya öyle koyun. Işıklandırmalı videolar çekin. Videolar da çok işe yarıyor. Benim anlattığım gibi bu elbise böyle, bunu böyle, şurası şöyle, yakası böyle, paçası böyle. Yapabilirsiniz. Yüzünüzü göstermek zorunda da değilsiniz ayrıca. Dikişte, nakışta, örgüde, pul boncukta, pançta ne olursa olsun profesyonel olduğunuz kadar satışta da profesyonel olun. Kendinize bir pazarlama ve satış stratejisi belirleyin. Buna ben de dahil olmak üzere hep beraber bunu yapalım. El emeği kıymetlidir, zaman kıymetlidir. Ömrümüz çok kıymetlidir. Bir tane ömrümüz var. Bir tanesini ve onu bir kez yaşıyoruz. Geri dönüşü yoktur. Az hatayla ama üreterek. Üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyerek. Yardımlaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyerek. Çok anlatacak şeyim var ama bir videoya sığdıramayacak kadar çok. O yüzden bu videomu burada sonlandırmak istiyorum. Sorularınızla birlikte diğer videolarımı çekeceğim. Ustalık, halk eğitim kurslarıyla ilgili videolarımı lütfen izlemeyi unutmayın. Onunla da ilgili birçok şey değişiyor. Bütün güncel bilgileri ben günü gününe yüklemeye çalışıyorum. Dikiş sınıfından şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Dikiş sınıfında kalın ve daima sevgiyle kalın.